Ben Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde son sınıflardayken Türkiye'de 28 Şubat postmodern darbesi oldu. O dönemi anlatmam çok zor. Annem sürekli ağlıyordu. Benim ve arkadaşlarımın üniversiteye gitme hayalleri bir gecede elimizden alınmıştı. Annem öğretmendi ve okula gelen müfettişlerden kaçmak için okulda bir sınıfa sığınmıştı ve okulda herkes gidince annem o sınıfta kilitli kalmıştı. Saatler sonra okuldan çıkabilmişti. O da büyük bir travmaydı annem için ve erken emekli olmak zorunda kalmıştı. Ablam gibi üniversite eğitimi alanlar da okul kapısından içeri alınmıyorlardı. İşte öyle bir zamanda da büyük bir kırıklık yaşadım. Annemle ben ve ablam hayaller kuruyorduk. Bakarsın yurt dışına gideriz ve ne güzel olur diye gülüyorduk. O sıralarda annem de emekli olduğu için emekli ikramiyesiyle gideriz diye ümit ediyorduk. Ama sadece gülüyorduk yani. Hani gerçek olma ihtimalini hiç düşünmeden dua ediyorduk, umut ediyorduk. Zaten Allah'a sonsuz güveniyorduk. Ve bir sene sonra gerçekten de annemle, ablamla birlikte kendimizi Viyana'da bulduk. 9-10 yıl orada yaşadım. Güzel yıllardı ama orada da kırıldım tabii ki. Kırılmaz mı? Tabii kırılacağız. Hayat kırıklıklarımızla bizi yoruyor çünkü. Sonra annem yeter artık Türkiye'ye dön, evlen dedi. Çok iyi para kazanmama rağmen ve hep hayal ettiğim bir şirkette çok iyi bir staja başlamış olmama rağmen. Sonra evliliğimde de kırıldım. Hem eş olarak hem gelin olarak. Sonra dedim ki oho Türkiye'de kadın olmak ne kadar zormuş. Kariyer de yapmak çok zor oldu. Çünkü eşim fark etmeden bilinçaltı kodları yüzünden benim kariyerimi sürekli sabote etti. Eşimle bilinç üzeri değil de bilinçaltı nasıl düzeltebiliriz bu ilişkiyi diye arayışlara koyuldum. Psikoloji kitapları okudum. Doktora eğitimime ara verdim. Yavaşlamaya çalıştım. Bu yola girdikten sonra da Allah benim karşıma çok güzel eğitimler çıkardı. Terapiler aldım. Evet, terapiler bitti. Sonra çok fazla kitap okudum. Yaşam koçluğu eğitimi almak istedim kendime iyi bir yaşam koçu olabilmek için. Mesnevi terapisi, manevi rehberlik, cinsel terapi, fonksiyonel beslenme, pilates, müzik terapisi. Bir süre eğitim aldım. En sonunda bu işin bilinçaltında bittiğini anladığım için bilinçaltı çalışmalarına yöneldim. JAS eğitimini aldım. En son Theta Healing sertifikamı aldım. Normalde doktora tezimle uğraşmam gerekiyordu belki ama ben o yıllarda başka bir şeye odaklanamadım. Sadece ruhuma odaklanabildim. Yıllar içerisinde anladım ki bütün bu kırıklıklarım aslında en değerli parçalarımmış. İşte bu yüzden beni kıran ve kırıklarımın oluşmasına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü kırıklarımı onlara borçluyum. Onların sayesinde yani sizin sayenizde güçlendim. Onların sayesinde açılan her bir kırık aslında bir kapıymış. Bunu anladım ve her bir yara içeriye ışığın süzüldüğü bir aralıkmış.